Koçların Mekanı kanalında Ruhun Şifası programına hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir konseptimiz var. Çok daha fazla değerli dostumuzla beraber normalde ücretli olarak sunduğumuz bir etkinlik, yıllar önce hazırlamış olduğumuz bir etkinliğimiz var. Bu etkinliğimiz ilk etapında kuantumla ilgili bazı bilgiler paylaşıyor olacağız. İkinci etapında liderlikle ilgili, networker olmayla ilgili, takım arkadaşı olmayla ilgili, kendini böyle güçlü kılmayla ilgili ve takımın içinde var olmayla ilgili bazı kriterler paylaşıyor olacağız. Neler paylaşacağımızı birazdan paylaşırız. Ben şöyle birazcık geçmişine doğru gideyim, anlatayım. Sene işte 2011-2012 yıllarında network marketing firmalarında eğitim istediler. Ben de dedim ki ben güçlü bir networker değilim. Yani networker dediğim hani network marketingde çok para kazanmış falan değilim. Ama dediler hocam biz senin eğitimlerini çok seviyoruz, izliyoruz. Hatta üniversitede falan gelmişler. Böyle çok beğendik. İlla ki işte senden istiyoruz. Ya dedim madem o kadar istiyorsunuz ben dedim birazcık izin verin. Biraz bir kendimi geliştireyim bakayım. Onun üzerine onlarca seminer kayıtları buldum, satın aldım vesaire yaptım, inceledim, ettim, derinleştim. Sonra kendi hayatımdan baktım. O zamanlar için büyük franchising, işte kişisel gelişimle ilgili bazı çalışmalar da yapıyorduk. Hepsini sentezledim. İşte o vakte kadar işte koçluk, NLP, hipnoz, kuantum eğitimlerini almıştık. Business süreçleri yeni başlıyorduk. Bir de öğrenci olmanın güzelliği sanırım. Daha böyle oturttuk. Gittik eğitimi verdik ve izleyenler şey düşündü. Yani bu adam kesin aylık işte yüzlerce bin lira para kazanıyordur falan diye düşündü. Halbuki ben daha yani öyle bir şey yoktu o zaman için. Böyle eğitim aldığınız zaman hissedeceksiniz yani o ruhu. Allah'ın izniyle hepinize şifa olsun. Ben şimdi şöyle ekranı paylaşayım. Yavaş yavaş başlayalım. Kuantum liderlik genetik kod yapacağımız çalışmanın ismi. Seminerimiz 3 kısımdan oluşacak. Aralarda söz almak isterseniz lütfen direkt söz alabilirsiniz. Burada interaktif olarak hareket edebiliriz. Seminerimiz 3 kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısmı insanın genetik kodu. İnsanın genetik kodunu burada en sade haliyle anlatıyor olacağız. İkinci kısmımız liderin genetik kodu olacak. Ve üçüncü kısmımızda farkındalık paylaşımı yapacağız. Sizlerin geri bildirimleriyle biraz önce çok güzel geri bildirimlerde bulundular seanslarla ilgili. Benzer geri bildirimlerinizle de burayı şenlendiriyor olacağız inşallah. İnsanın genetik kodu deyince ne anlıyoruz? Bakalım, genetik işleyiş tablomuz var. Ardından bilinç seviyelerini işleyeceğiz ve öğrenme düzeylerini işleyeceğiz. Yani bu üçünü bildiğimiz takdirde öncelikle genetiğimiz nasıl yapılanıp gelmiş, sonra bunu hangi bilinç seviyelerini anlarsak bu işleyişi elimizde tutabiliriz ve bu bilinç seviyeleri içindeki yolculuğumuz nasıl olacak? Şimdi kısaca hani bu öz bir kavrarsak burası çok değerli. Birincisi genetik işleyişimizin şeklini öğreneceğiz. Sonra bunun içindeki şeklin ana dinamiğine bakacağız. Bilinç seviyeleri nasıl işliyor diye. Sonra da bu bilinç seviyelerin içinde bizim alışkanlık boyutuna, öğrenme boyutuna, hayatın gerçekliğini uyarlama boyutuna nasıl çıktığımıza bakacağız. Bunları hallettiğimiz zaman kesinlikle harikulade bir sonuca doğru gidiyor olacağız. Rica etsem seslerinizi kısabilir misiniz? Teşekkür ederim. Ben gördüklerimi şöyle alıyorum. Harika. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Genetik işleyiş mekanizmamız. Bunları not alabilirsiniz arkadaşlar. Uygulamaya da alabilirsiniz. Direkt zihninizde görebilirsiniz. Sorular oluşturursanız sürecin sonunda konuşuyor da oluruz. Birincisi kalıtsal zeka. Kalıtsal zeka deyince ne anlıyoruz? Söz almak isteyen var mı? Kalıtsal zeka deyince annemizden, babamızdan, yedi ceddimizden gelen bütün verilerin hazır bulunuşu anlıyoruz, değil mi? Sonra deneyimsel içerik, yani bizlerin deneyimlediği alanı anlıyoruz.
ve sonra da yeni oluşum süreci. Bunları biraz açacağım şimdi. Bu 3 tane süreçten geçiyoruz. Yani biz her an bir süreçten geçiyoruz. Mesela biz şimdiki zaman farkındalığı kazanmakla ilgili çalışmalar yapıyoruz, değil mi? Şu anın tadını duyumsamakla ilgili, şimdiki zamanın farkındalığını kavramakla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Bir anda geçiyor olduğumuz bütün süreci en kaliteli haliyle yapılandırmayı öğrenmek için yapıyoruz. Peki bunları nasıl yapacağız? Birazdan geliyor. Birincisi kalıtsal zeka. Kalıtsal zekanın içinde iki tane şey var. Birisi yaratılış içeriğimiz. Yaratılış içeriğimiz yani bizim anne babamız ve genetik olarak oradan meydana geldiğimiz süreç, yaratılış içeriğimiz. Yani burayı biz konuşmuyoruz. Bizim konuştuğumuz yer kişisel gelişim tarafı. Bu da nedir? Yapısal farklılığımızı sağlayan içerik. Yani bizim yaşamımızın içinde varoluşumuzda e, güçlü yönlerimizi, zayıf yönlerimizi, bunları dengelediğimiz, güçlendirdiğimiz yönlerimizi sağlayan içerik var. İkincide ne var? Deneyimsel içerik var. Bu da biricik benliğimizin bir kez bile olsa deneyimlediği şeylerdir. Şimdi burada çok önemli bir nokta var arkadaşlar. Bunu kesinlikle bir kenara iyice not etmenizi istiyorum. Dünya üzerinde herhangi bir şeyi deneyimlerseniz eğer, bu deneyimlediğiniz şey sistem tarafından tekrar edilmek üzere çalışacaktır. Yani artık bununla ilgili dönüştürmek konusunda çalışma yapmanız gerekebilir. Çünkü sistem deneyimlemişsen hani mesela dünyanın en tehlikeli şeylerinden birisi nedir deseniz bana ben şunu derim: bir kereden bir şey olmaz. Çünkü bir kereden bir şey olur. Yani bir kereden bir şeyin olmadığı bir şey maalesef yok. Bir kereden bir şey olur. O yüzden ne yapacağız? Dünya üzerinde eğer bir kez daha deneyimlemeyi düşünmeyecek isek o şeyi hiç deneyimlememeyi seçeceğiz. Ha, deneyimlemişseniz bunun tabii ki dönüşümüyle ilgili bir süreç var. Onları da konuşacağız. Ee, Mümkün oldukça deneyimlememeyi seçeceğiz. Evet. Ee, Sesi açık olan arkadaşlar varsa kapatabilirler. Teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Deneyimsel. Evet. Bu süreçlerin oluşumu 3 noktadan besleniyor. Yani deneyimlerimiz nereden geliyor? 3 noktadan beslenerek geliyor. Bunlar da birincisi kalıtsal zekadan geliyor. Kalıtsal zeka ailemizden gelen zekadan geliyor. Mesela burası çok ince bir noktadır ve hepimizin dikkat etmesi gereken bir noktadır. O noktayı şöyle tarif edeyim ben size. Mesela anne babalarımız veya biz anne babaysak birileri hakkında bir şeyler konuşuyor olduğumuz zaman bir senaryo yazıyoruz aslında. O yazdığımız senaryoda ne yapıyor? Otomatik olarak çocuklarımızın geleceğine bir şekilde etki ediyor. O yüzden ne yapacağız? Bu kalıtsal zekayı güncelleme konusunda hepimiz bir emek veriyor olacağız. İkincisi enformasyon içeriğinden. Enformasyon içeriği nedir? Çevreden duyuyor olduğumuz her şeyi bilinçaltımız bir şekilde kaydediyor ve onlara yüklediğimiz anlamlarla beraber e, ses tutabilir miyiz rica etsem? Toplu yapıyor olmanın da böyle bir etkisi var maalesef. Evet. Üçüncüsü de yeni oluşum sürecinden e, yapıyor, etkileniyor. Yeni oluşum süreci de şöyle, bunu da birazdan konuşacağız. Yeni oluşum süreci görsel, işitsel, dokunsal, kokusal ve tatsal. Bunlar neydi? NLP eğitim alan dostlarım varsa bilirler. Temsil sistemleri olarak kullanıyorduk. NLP'lik temsil sistemlerini burada oluşum süreçleri bağlamında kullanıyoruz. Yani arzularımız, isteklerimiz ve vizyonumuz bizim yeni oluşum sürecimizde müthiş bir rol oynuyor. Şimdi birkaç destek çalışma yapacağız. Kuantum alanda bu bağlamda kendimizi geliştirmek için. Bu da şöyle olacak. Neler yapacağız? Bilinçle ilgili tarafı bir göreceğiz. Bilinç seviyelerini içselleştiriyor olacağız.
öğrenme ile ilgili bir çalışma yapacağız ve öğrenme seviyelerini algılayacağız. Burayı kavruyoruz değil mi? Bilinç seviyelerini içselleştirdiğimiz zaman ve öğrenme seviyelerini algıladığımız zaman yaşamımızı elimizde tutabiliyor olmamız çok daha kuvvetli olmuş olacak. Bilinç seviyelerinde neler var? Niyetlerimiz ve bilinci şöyle düşünün arkadaşlar. Şu anda mesela 1, 2, 3 rakamını düşünün. Bu 1, 2, 3 rakamı siz düşünmeden önce neredeydi? Bilinçaltınızdaydı. Onu size ne getirdi? Bilinç dışınız getirdi. Öyle düşünün yani. Şimdi baktığımız zaman bilinç soruları soran, niyetleri eden taraf, bilinç dışı bu sorular ve niyetler doğrultusunda kaynaktan verileri alıp gelen taraf. Mesela burada şöyle bir durum var. Bilinç dışı düzeydeki kendimizi geliştirme boyutumuz bizim bilincimizde keyif almamız veya acı çekmemizle ilgili durumu ortaya çıkaran yapı. Dolayısıyla bizim geliştirmemiz gereken yer neresi? Bilinç dışımız. Bilinç dışımızı geliştirmekle ilgili de neye bakacağız? Öğrenme düzeylerine. Çünkü bilinç dışı nedir? Öğrendiğimiz alanın yansıdığı o nokta orası. Bilinç dışının düzeyleri var. Mesela bilinç dışı yetersizlik düzeyi. Bilinç dışı yetersizlik düzeyinde nedir? Bir şeyi hiç duymamışsan. Yani bir şeyle ilgili hiç haberin yok. Yani öyle bir şey olduğunu hiç bilmiyorsun. Neyle örnekleyebiliriz mesela bunu? Diyelim mesela araba kullanmayı hiç bilmiyorsun, hiç duymadın. Öyle bir şeyi hiç duymadın. Mesela hızlı okuma diye bir şey hiç duymadın. Veya kuantum diye bir şey hiç duymadın. Network marketing tarafından bakacak olursak network pazarlama diye bir şey hiç duymadın mesela. Başka ne olabilir aklınıza gelen? Kahve yapmak olabilir mesela. Kahve yapmayı hiç duymamış olabiliriz mesela. Oluyor öyle. Hani hiç duymadığımız şeyler düşünün. Örnek vermek isteyen var mı? Hakan Bey örnek vermek ister misiniz? Sizi görüyorum ekranda. Ses gelmiyor hocam şu an. Uçan balona binmek hakkında hiçbir bilgi Evet, sahibi değilsin. Ya da harika. uçağa binmek Hı hakkında hı. hiçbir bilgi sahibi değilsin. Hı hı. E, Ne bileyim, ateş yakmak konusunda bir bilgi sahibi değilsin. Hı hı. E, Çok güzel. gibi ya. Başka örnek vermek isteyen Sultan Hanım veya burada ekranda herkesi göremiyorum ben. Söz almak isterseniz direkt girebilirsiniz arkadaşlar. Değerli hocalarım. Hocam uzay boşluğu hakkında bir bilgi sahibi değiliz. Belki gezegenler hakkında bilgi sahibi değiliz. Yani bu biraz öğrenme düzeyiyle ilgili de hani örneklerimizde çok güzel örnekler. Onlarla ilgili nasıl bir öğrenme düzeyine vizyon oluşturacağız ve nasıl bir yolculuk yapacağız? Onu da mesela ben bilinç dışı yetersizliğimde kaldı şu an. Söylediklerin çok fazla bilinç dışı yetersizliğinde kaldı. Yani. Hocam, dalış yapmak hakkında hiçbir deneyimim yok. Hiçbir Harika, bilgim yok. süper bir örnek. Çok güzel. Başka örnek vermek isteyen? Hocam, Evet. Quantum Stationer dersimizdeki bir ses kaydı geldi aklıma. Rüzgarın ıslık sesinle ilgili o güne kadar bilgim yoktu. Hmm, harika. Evet, şimdi biz en basit haliyle yine düşünelim. Söylediklerinizin hepsini de düşünelim. Mesela araba kullanma üzerinden devam ediyorum ben şimdi. Araba kullanma ile ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Bu bilinç dışı yetersizlik. Bilinçli yetersizlik nedir? Duyduk. Mesela Hakan Bey'in dediği gibi işte paraşüte binmemi demiştiniz. İşte dalma dedi mesela arkadaşlardan bir tanesi. Bunlarla ilgili duyduk. Böyle bir şey varmış. Uzayla ilgili bir şeyler var. Duyduk. Ee, Bakıyoruz mesela işte öyle bir şey var ama nedir bilmiyoruz. Mesela kahve yapmak diye bir şey var. Bununla ilgili bir bilincimiz oldu ama yetersiziz yani. Araba kullanmak diye bir şey var ama yetersiziz. Bunları konuşuyoruz. Bu öğrenme düzeylerini hayatımızdaki her şeye adapte edebiliriz arkadaşlar. Ve mesela birazdan anlatacağım hepsini tamamladığımızda herhangi bir konuda kendimize mesela 1 ile 10 arası bir puan veriyoruz ya.
koçlukta. Bu düzeyler içerisinden de bir noktayı verebiliriz. Böylece gelişim alanımızın farkındalığını ortaya çıkartabiliriz. Mesela bunun bir sonrasında bilinçli yeterlilik var. Bu nedir? Mesela artık debriyaja basmasını, vitese takmasını falan öğrendin ama kontrollü yapmak zorunda olduğun alan. Mesela şey vardır kişisel gelişimde. Herhangi bir şeyle ilgili herhangi bir durumla karşılaştığında o duruma ani tepki vermek yerine onu anlamayı seçiyor olmak, ki liderlik özelliklerinde birazdan bunlarla ilgili değiniyor olacağız. Burada mesela konu nedir? Bilinçli yeterlilik. İlk etapta kolay olmaz. Mesela bir duygu gelir. İşte sen bir yerde sana bağırıldı mesela. İlkel tarafına, amigdalaya bası yapıldı. Sen de anlık olarak ona işte ya savaş ya kaç gibi bir modda yaklaşıyorsan bu senin bilinçli olarak bildiğin ama yetersiz olduğun anlamına geliyor. Mesela bilinçli olarak bir şeyi bilirsin. Anlık tepki verme, bilgece davran. Önce bir derinleş, derin bir nefes al. Bunu öğreniyorsun. Bunu hiç bilmiyorsan bilinçsiz yetersizliktesin. Zaten kavga gürültü ortalık. Ama bilinçli yetersizlikteysen ne oluyor? Bunu duydun ama yine de hala kızıyorsun falan boyutu var. İşte araba kullanmayı duydun ama sürmeyi bilmiyorsun boyutu var. Kendini bir şekilde organize etmeyle ilgili bir şey olabileceğini öğrendin ama yapamıyorsun boyutu var, yani bilinç dışı, bilinçli yetersizlikte. Bilinçli yeterlilik nedir? Artık kontrollü olarak bunları yapabiliyor olma durumuna doğru geçmek. Neden şu an öğrenme düzeylerini işliyoruz? Birazdan liderlikle ilgili işleyeceğimiz konuları daha iyi kavrayabilmek için. Çünkü oradaki bütün maddeleri bu bağlamda çerçevelemenizi ve her birini bu bağlamda bir sürdürülebilir gelişime doğru ittirmenizi isteyeceğiz. Yani şimdi bunları güzelce not alın ki birazdan işleyeceğimiz tüm konularda kendinizi bunların için nereye yerleştirdiğinize bakın. Programın sonunda bunları da konuşuyor olalım ve her birinde kendinizi burada en üst düzeye çıkaracak şekilde nasıl geliştirebileceğinizi düşünüyor olun. O yüzden şu an bunları konuşuyoruz. Bilinçli yeterlilik ne dedik? Artık kontrollü olarak bunları yapıyor olduğumuz alan. Yani başarıyoruz bir şekilde ama kontrollü yapmak zorundayız. Henüz o tam bir alışkanlığımıza oturmuş değil. Bundan sonraki durum nedir? Bilinç dışı yeterlilik. Yani otomatik reflekste artık bunları yapmayla ilgili süreci yönetebiliyoruz. Yani nedir? Kendiliğinden akabiliyor boyutu. Ve bunun bir sonrasına biz normalde ustalık diyoruz ama burada daha geniş bir tanımda yazdık burayı. Bilinç dışı yeterlilik üzerinde bilinçli yeterlilik. Bu ne demek? Yani artık bu işi öğretebilirsiniz demek. Mesela mentörlük yapan arkadaşlarımız var aramızda. Mentörlük yapan arkadaşlarımız ne yapıyor? Bilinç dışı yeterlilik üzerinde bilinçli yeterlilik sahibi oldukları için diğerlerini bilinç dışı yeterlilik boyutuna kadar, hatta onun bir üst boyutuna kadar taşıyacak olan hizmeti verebiliyorlar. Çünkü artık bilinç dışı yeterlilik üzerinde bilinçli bir yeterliliğe sahipler. Yani artık mesela koç eğitmen oldu ve master boyutta, professional master boyutta eğitmen oldu ve yeni eğitmenler yetiştiriyor. O da büyüdü ve böyle gidiyor silsile. Burada mesela koçlukla ilgili hiçbir şey bilmediğimiz alan bilinç dışı yetersizlik. Bildik ama bu verilere sahip değiliz. Nasıl yapacak bilmiyoruz. Bilinçli yetersizlik oluyor. Öğrendik. Güçlü sorular varmış, kritik gedikler varmış, bulunuyormuş, güçlü sorularla çıkarılıyormuş falan, süreç yönetiliyormuş vesaire. Burada bilinçli yeterlilik boyutuna geliyoruz. Burada deneyimsel süreçler başlıyor. İşte mesela ilk 2009 yılında ben koçluk eğitimi almıştım. O günlerde bocalıyorduk falan, mesela böyle nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, işte arkadaşlarımıza yapalım, edelim vesaire. Sonra artık binlerce seans deneyiminden sonra bu bilinç dışı yeterlilikten bilinç dışı yeterlilik üzerine bilinçli yeterliğe doğru gidiyor. Tabii burada ince bir nokta var. Koçluk bağlamında bilinç dışı yeterlilik var. Eğitmenlik bağlamında hala bilinçli yeterlilik tarafında olabilirim. O da mesela bugünkü sunumumuzda gördüğünüz gibi elimizden geldiğince, olabildiğince bir şeyleri yapabiliyor olmakla ilgili akışımız gibi görebilirsiniz yani. Bu da ne demek? Hala geliştirilebilir bir alan var. Mesela Zoom kullanımı olsun, böyle toplum önünde konuşmak olsun, elimizden geldiğince yapabiliyoruz. Bunlar üzerinde
gelişeceğimiz alan var ve bununla ilgili de yolculuk yapmaya devam ediyoruz hep beraber. Şimdi bakalım. Burada bu bölümümüz tamamlandı. Koçların Mekanı kanalında Ruhun Şifası programına tekrar hoş geldiniz. Şu anda liderin genetik koduna geçiş yapıyoruz. Burada bazı maddeler var. Şöyle, potansiyel liderler geliştiriyor, değil mi? Burada herkes bir şekilde çocuklarını geliştiriyor olabilir, eşlerini geliştiriyor olabilir, kendilerini geliştiriyor olabilir, takım arkadaşlarını geliştiriyor olabilir. Gerçekten şu anda mesela network marketing yapıp da liderler geliştiren liderler olabilir. Ve liderlerin 5 özelliği var. Onu konuşacağız birazdan. Bunlar ana başlıklar arkadaşlar. Bunların her birinin detaylarını birazdan konuşuyor olacağız. Ve lütfen rica ediyorum hepimiz kendimizde buradaki özellikleri ne kadar taşıyor olduğumuza da bakalım. Buradaki özellikleri ne kadar taşıyor olduğumuz bizim biraz önceki paylaşmış olduğumuz bütün kriterlerle ne kadar uyum sağlıyor ona da bakalım. Örnek liderin etkisi ve liderin olmazsa olmaz özelliklerini konuşuyor olacağız. Ve her gün gelişen liderin yaptığı 5 şeyi konuşuyor olacağız. Böylece hepimiz kendi potansiyelimize bakmış olacağız. Liderlerin 5 özelliğine bakmış olacağız. 10 tane niteliğe bakmış olacağız ve etkimizi görmüş olacağız hepimiz. Ve her gün yaptığımız 5 şeye bakacağız. Bunları yapmıyorsak da yapıyor olmak liderlik bağlamında bizi geliştirici olduğunda gözlemliyor olacağız. Potansiyel liderler geliştirirken burada var mı böyle liderlik yapan arkadaşlar? Varsa şöyle bir ses alabilir miyiz kendilerinden? Evet var hocam. Bu grupta özellikle network grubundan çok arkadaşımız var. Liderlik Harika, yapan. harika, süper. Sen hepsinin adına söz almış oldun. Teşekkür ediyorum. Peki ne yapacağız potansiyel liderler geliştirirken? Mesela onunla görüşme yapıyoruz. Ne yapacağız? Onları oldukları gibi kabul edeceğiz. Onları oldukları gibi kabul etmek demek ne demek değildir? Hep böyle kalın demek değildir. Bununla birlikte oldukları gibi kabul etmediğiniz takdirde dönüşümlerine hizmet edebileceğiniz bir alanda olamayabilecektir. O yüzden ne yapacağız? Onları oldukları gibi kabul edeceğiz. Ellerinden geleni yapacaklarına inanın. En baştan kuantumla ilgili bazı şeyler konuşmuştuk hatırlarsanız. Enformasyon etki diye. Enformasyon etkiyi siz onlara inançla vereceksiniz ki onlar gerçekten yani bu inancımız olmadığı takdirde hem kendimiz için yani kendi elimizden geleni yapacağımıza da inanacağız. Onların da ellerinden geleni yapacaklarına inanacağız ki gerçekten potansiyel bir lider yetiştirebiliyor olalım. Başarılarını takdir edin. Bu bir yerde öğrenciler için de geçerli baktığın zaman. Onlar da birer lider gibi gelişiyor. Ve çocuklarımızın mesela hep şey yaparsak işte şikayet edersek, eksi yönlerini gösterirsek ne oluyor ondan sonra? Benim hiç mi başarım yok gibi demotive oldukları bir sürece doğru gidebiliyorlar. Liderler olarak sorumluluğu kabullenin. Yani ben bana düşeni yapmaya her zaman hazırım. Senin başaracağına inanıyorum diyeceğiz ve en küçük başarılarını bile takdir edeceğiz. Mesela Asiye geçen de beginner seviyesinde bile şey olmuştu değil mi? Seni ön plana çıkarmışlardı ve orada bir şey olmuştu, aktivite olmuştu. Bunlar mesela ne yapıyor? Başarıları takdir etmek motive ediyor ve daha ileriyi yapmak için, bir üstünü yapmak için kişi o motivasyonu hissediyor. Liderler ne yaparlar? Bakalım mı beraber? Potansiyel liderleri çekerler. Neydi? Benzer benzeri çekiyordu değil mi kuantumda? Liderler, potansiyel liderleri çekerler. Başka ne yaparlar? Organizasyonun seviyesini belirlerler. Liderlik yapabildiğimiz ölçüde biz organizasyonun seviyesini belirleyebiliriz. Birbirleri gibi düşünür.
Duygularını diğer liderlerin anlayabileceği gibi ifade ederler. Potansiyel liderleri çeken bir ortam oluştururlar. Şu an burada bulunan ve daha sonrasında bu yayını izleyecek olan tüm dostlarımız da bizim ortak özelliklerimiz. Potansiyel liderleri çekmek, birbirimiz gibi düşünmek, bu organizasyonun seviyesini bu noktaya getirmiş ve ileri taşıyor olmak, duygularımızı diğer liderlerin anlayabileceği şekilde ifade edebiliyor olmamız. Mesela nedir bunlar? Büyüme potansiyelini sürekli olarak içimizde hissediyor olmaktır, değil mi? Evet. Potansiyel liderleri çeken bir ortam oluştururlar. Şu an bulunduğumuz ortama bakın mesela. Ne kadar tatlış değil mi? Ne kadar güzel. Burada buluşmuşuz ve elimizden geldiğince birlikte büyümekle ilgili, biz ruhuyla büyümekle ilgili neler yapacağız onlara bakıyoruz. Yeterliliğimizi maksimum kullanalım. Zig Ziglar'ın meşhur bir sözü var. Başarı, sahip olduğunuz yeterliliğin maksimum kullanımıdır. Bu verimlilikle ilgili bir ses kaydı paylaşmıştım ben, hatırlarsınız. Kendi araştırmamdan Ruhun Şifası WhatsApp grubunda talep edilirse yine paylaşırız. Orada mesela verimlilikle ilgili bir hayli derinleşmiştik. Verimlilik dediğimiz şey cidden sahip olduğumuz yeterliliğin maksimum kullanımından geçiyor. Bunu yaparken bazen insan kendisini çok sıkabiliyor, edebiliyor, anlıyorum. Arda arda çok yoğun programlar içine girebiliyor. Ancak bir tık sonra anlıyor ki yeterliliğin maksimum kullanımı gerekli kriterleriyle birlikte olması. O yüzden ben buradan lider arkadaşlarıma şu mesajı da vermek istiyorum. Ara vermesini de bilelim. Nefes almasını da bilelim. Doğayla bütünleşmesini de bilelim. Biliyorsanız kendinizi kocaman bir alkışlayın. Çünkü çok disiplinli bir akışın içine girdiği zaman insan gerçekten bazen unutuyor. John C. Maxwell diyor ki bir liderin başarısının altındakilerin sahip olduğu yeterlilikleri maksimum kullanım olarak tanımlanabileceğine inanıyorum. Mesela biz Koçların Mekanı kanalında şu anda Münevver Hocamlarla beraber ilerliyoruz ve mesela şu anda diyelim hani burada örnek olarak söylüyorum, onların başarısı yani Koçların Mekanı'nın başarısı onların işte altındakilerin sahip olduğu yeterli maksimum kullanımı. Mesela orada altındaki kişi olarak da ben kendimi burada görecek olursam burada liderlikle ilgili verdiğimiz bu eğitim akışının maksimum seviyede burada sergileniyor olmuş olması da buna bir örnek olarak gösterilebilir. Bunun gibi daha birçok akışında içindeyiz tabii baktığınız zaman. Bu da ne demek? Potansiyeliniz olan, bunu ben biraz daha şöyle de bakıyorum. Potansiyelinizde olan neler var? Eliniz var, yüzünüz var, gözünüz var, gülümseyebiliyorsunuz, dudaklarınız var, yanaklarınız var, mimikleriniz var, değil mi? Hani insanın kendisini gülümsetebilmesi, sevgi akıtabilmesi, yediği içtiği şeyleri öylesine yiyip içmek değil de gerçekten böyle kuantum alanda güzel enerjiler yükleyip yiyip içebiliyor olması. Bunların hepsi ne yapıyor? Bir yerde kendi liderliğinin de potansiyelini maksimum seviyede kullanabileceğini gösteriyor. Liderler ne yaparlar? Teşvik etmekten fazlasını yaparlar. Başarının kolaylıkla gerçekleşeceği atmosfer oluştururlar. Termometreden çok bir termostat gibi hareket etmelidirler. Burası çok değerli. Yani mesela termometre gibi hareket edenler ne yaparlar? Sürekli işte orada bu oluyor, şurada bu oluyor, burada bu oluyor. İşte bunlar böyle olmamalıydı, şu şöyle olmamalıydı. Eli nerede? Sürekli dışarıda. Böyle olan kişinin etki alanı olduğundan pek bahsedilemez. Etki alanı dediğimiz şey senin oradaki ısıyı belirliyor olmanla gerçekleşir. Yani sen o alandaki atmosferi, yani insanlar kendilerini gerçekleştirememiş olabilirler. Yani kızgın olabilirler. Ne olursa olsun sen oranın atmosferini bilgece kuvvetli bir hale dönüştürebilme gücüne sahip olmak zorundasın. Yani güçlü bir liderlik yapmak için. O yüzden ne yapıyoruz? Liderler ne yapıyor? İstedikleri liderde örnek olmalıdırlar. Mesela ağzından çıkan şey ne, nasıl bir şey olunmasını istiyorsun? O zaman o ol, yani direkt hal üzere onu göster.
Örnek olmak ciddi anlamda esinlendirmek için, yani başkalarını esinlendirmek için temel etken değildir, tek etkendir. Tek etken olmasını anlıyoruz değil mi? Çünkü sadece konuşursan konuştuğun bir şey ifade etmiyor. Yaptığındaysa çok fazla şey ifade ediyor. Bu yüzden ayna nöron etkisi diye bir şey var. Yani siz bir şey yaptığınız zaman çevrenizdeki insanlar da onu otomatik olarak taklit etmeye başlarlar. Hani biraz önce şey demiştik. Ölçen değil, ısıyı veren ol. Burada da eğer ölçen olursan bir yerde şeye doğru dönersin. Yani taklit edenin sen olduğun tarafa doğru dönebilirsin. O yüzden ısıyı veren olursan, yani olumlu örneği sergileyebilme tarafını sürekli geliştirebilirsen, o zaman çevrendeki insanlar da liderlikte senin gibi olmaya doğru dönüşüyor olacaklardır ve o zaman güçlü bir etki ortaya çıkar. Ayna nöron etkisiyle ilgili alanı başka yayınlarımızda da detaylı bir şekilde konuşuyor oluruz. Yazılarımızda da zaman içinde okuyor olacaksınız. Şimdi potansiyel liderle aranacak 10 nitelik nedir? Bunları da konuşalım. Olumluluk. Olumluluk nedir? Mesela iki tane madde olarak anlattım. Çok hızlıca anlatayım bunları da. İnsanları olumlu karşılamak. Mesela şöyle düşünün, birisiyle iletişim halindesiniz ve normalde hiç tepki verilmeyecek bir şeye tepki gösteriyor. Ve burada ne yapıyoruz? En baştan beri anlattığımız gibi direkt tepki vermiyoruz. Onun yerine ne yapıyoruz? Onu olumlu karşılıyoruz. Yani şunları sorabiliriz mesela. Ne diyebiliriz? Önce birazdan neler yapacağımızı yine anlatacağım. Ama burada kısaca söyleyeyim. Olumlu karşılayacağız. Yani direkt yargılamayacağız. Bununla ilgili yapacağımız bazı adımlar var. Dinlemekle başlayan. Birazdan onları anlatacağım. Şartları da aynı şekilde. Mesela havanın şartı, işte ne bileyim, normalde zamanın akışını düzenleme şartların, işte parasal şartların belki birçok şart her zaman %100 uyumlu olmayabilir. Bununla birlikte biz bunları direkt tepkisel yaklaşmak yerine bununla ilgili ne yapılabilir? Buradaki gerçek nedir? Bununla ilgili bir şey yapılmış olsaydı ne yapılabilirdi? Bunu güzel bir tarafa doğru böyle çerçeveleyebilmiş, güzel bir akışa doğru alabilmiş olsaydık ne yapardık gibi olumlu bir yaklaşımımız olacak. Yaklaşımı aranır yani liderlikte. Bunu yapamıyorsa liderliğini kaliteli bir şekilde yapamayacak demektir çünkü. Bir yerde şey verir, yani hata verir. Hizmetkarlık. Takımına ve vizyonuna hizmetkar olacak. Takıma hizmet nasıl olur? Mesela neler yapılabilir? Onları geliştirmek için aksiyonlar alınabilir. Bazen bir kahve yaparsın mesela, hepsine ikram edersin. Bazen böyle toplarsın, değil mi? Hizmetkarlık, böyle toplanmışız hep beraber. Eğitim yapıyoruz mesela. Burada bu eğitime bir kuruş para ödeyen hiç kimse yok. Hani baktığın zaman bu şekilde baktığımızda bu bir hizmetkarlık. Vizyonuna hizmet eder. Vizyon nedir mesela? Temel ifadeyle ben kendim şöyle söyleyebilirim. İnsanlığın kendisini gerçekleştirmesiyle ilgili, ki ben de varım tabii içinde hepimizin, insanın kendisini gerçekleştirmesiyle ilgili neler yapabilirsem onları yaparak hayatıma devam ediyor olmak. Yani bu vizyon, misyon karışık söyledim belki biraz ama siz anladınız ne demek istediğimi, yaşadığımız için biz ruhuyla. Büyüme potansiyeli. Potansiyel liderde aranacak 10 nitelikten bir tanesi de büyüme potansiyelidir. Büyüme potansiyelini nasıl anlayabilirsiniz? Kişinin sürdürülebilir kişisel gelişimi varsa ve sürdürülebilir iş gelişimi varsa, bu büyüme potansiyeline sahip bir lider demektir. Bu niteliği arıyoruz. Ne yapıyor mesela? Kişisel gelişimle ilgili kurslara gidiyor mu? İşte elimizin altındaki işte kitaplar, seminerler veya kurumun içinde varsa kişisel gelişimle ilgili yolculuklar, bunları takip ediyor mu? Eğitimlerine düzenli katılıyor mu? Uygulamalarını düzenli yapıyor mu? İş gelişimiyle ilgili kendisini nasıl geliştiriyor? Mesela iş gelişimi bağlamında da bir çizelgesi var mı? Takip ettiği kriterleri var mı? Büyüme potansiyeli olup olmadığını kişinin oradan anlayabilirsiniz. Ve aradığımız niteliklerden bir diğeri sonuca ulaşmak. Bu da ne demek? İşin tam, sürekli bir şekilde yapılması için kararlı olmak. Bu konuda örnek olarak mesela ne söyleyebiliriz? Bu Ruhun Şifası programına başladığımızdan beri
her hafta düzenli olarak yayınlarımızı sunmaya devam ediyoruz. Mesela burada basit bir örnek olarak söylüyorum. Siz çok daha güçlü mesela şey düşünebilirsiniz. Bir ayda 1 milyon TL ciro yapmak sizin için ulaşılabilir bir hedefse bunu gerçekleştirdim mi diye sorabilirsiniz. Buradaki sonuca ulaşmakla ilgili çoğu zaman çabanın olmuş olması ve stratejik olarak ulaşılabilir hedefin belirli oranına ulaşıyor olmak da sonuca ulaşmakla ilgili ciddi bir adımdır. Ancak sonuca ulaşmakla ilgili bir çaba yoksa ve gerçekleşebilir hedefin ulaşılabilir yüzdelik hedefine ulaşılamıyorsa sonuca ulaşmakla ilgili bu niteliği yerine getirememiş oluruz. Söylediğim cümleleri kurumsal hayatta yaşıyor olan insanlar direkt olarak anlamışlardır. Sadakat, organizasyonunu daima kişisel isteklerinin üzerinde tutabilmek. Bu ne demek? Mesela şu an bir organizasyondayız, değil mi? Benim kişisel isteğim şey olabilir. Yani açıp bir film izlemek olabilir mesela. Ama nedir? Mesela şu an burada bulunan büyük eğitmen dostlarımız var ve burada bir organizasyon içindeyiz ve kişisel isteklerin üzerinde tutup bu organizasyona katılıyorlar. Sadakat gösteriyorlar. Hepimiz birbirimize sadakat gösteriyoruz ve böyle biz ruhuyla büyüyebildiğimiz bir akışımız olmuş oluyor. Bu çok daha derin bir konu. Mesela bu network marketingin kendi içindeki toplantılarında da çok olur. O organizasyonlara uyum sağlamak için bazı fedakarlıklar yaparak, kişisel isteklerimizi kenarda bırakarak o organizasyonu büyütmekle ilgili. Çünkü şuna inanılır. Yani hep birlikte biz ruhuyla büyüyebiliyorsak gerçekten biz olabiliyoruz. Bu iş biraz da kişisel isteklerimizin üzerinde bu süreci tutmaya bağlı. Yani ben işte kafa dinleyeceğim birkaç hafta yani kafa dinlemeyin demiyorum. Demek istediğim şey içsel olarak sadakatimizi koruyalım. Hem kendimize hem organizasyonumuza. Bunu dengelemek, sadık olarak ilerlemek çok değerli. Esneklik. Mesela bir problem var. O problem anında her şeyi yıkıp geçmek liderde aramayacağımız bir özellik. Aradığımız özellik ise o problem anında yapıcı davranabilmek. Bunlarla ilgili birazdan ne yapacağımız konusunda detay bilgiler aktarıyor olacağım. Bütünlük, güvenilirlik ve sağlam karakter, tutarlı söz ve davranışlar. Münevver Hocam'la biz ilk çektiğimiz Koçların Mekanı'nda yayınlanan programda tutarlılıktan bahsetmiştik. Eğer izlemeyen dostlar varsa mutlaka izlesinler. Tavsiye ederim. Orası çok önemli, bütünlük için çok önemli. Eğer sağlam bir karakter oluşturamıyorsak ve güvenilirliğimiz sorgulanıyorsa bu bizim için anlamlı değil. Sözlerimiz ve davranışlarımız eğer tutarlı değilse o zaman bütünlük sağlayamıyoruz demektir. Liderde aranacak niteliklere uymaz yani öyle. Büyük tablo zihin yapısı. Bu da organizasyonun bütününü ve tüm ihtiyaçları görebilmekle ilgili. Bu da koçluk gerektiriyor arkadaşlar biraz. Derinleşmek gerektiriyor. Doğru sorular sormak gerektiriyor. Zihnimizde geleceği yapılandırmayı gerektiriyor ve disiplin. Disiplin burada ilgi çekmek istediğim alan şurası. Anlık psikolojiye bağlı olmadan yapılması gerekenleri yapabilmek. Bu ne demek? Mesela anlık olarak diyelim ki bir takım arkadaşına kızdın, bir şey oldu. Ama nedir? Yine de yapılması gerekeni yapmak zorundasın. Yani o disiplini sergilemek zorundasın. Hayatın neresinde ne olursa olsun yapılması gereken şey yapılacaktır. Yani esneklik problem anında tabii ki yapılabilir. Ama bu disiplinle esnekliği birleştirebildiğimizde biz hayatın içinde akışta var olabiliyoruz. Buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Ve son olarak minnettarlık. Desteğini esirgemeyen insanların, desteğini esirgemeyen insanların değerinin bilincinde olmak ve hayatın akışıyla ilgili şükredebilmek. Minnettarlık çok değerli arkadaşlar. Yani burada bulunduğunuz için hepinize minnettarım. Bunu içtenlikle söylüyorum.
Çünkü kendini gerçekten gerçekleştirmek için adım atabilmek benim hayran olduğum bir şey ve siz buna sahipsiniz. Şimdi derin bir nefes alalım. Bunca şeyi konuştuk. Peki biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Potansiyel liderine bak ve kendisine sor. Kendinize de sorabilirsiniz. Bunu kendinize sorun isterseniz. Şimdi burada kendine sor demişiz. Şöyle düşünün. Kendinize soruyorsunuz. Diyorsunuz ki bu kişinin büyümek için neye ihtiyacı var? Karşındaki kişi için. Bu kişinin büyümek için neye ihtiyacı var? Bu sorunun yanıtını bulabilmek için ne yapmak lazım? Öncelikle yapacağınız işin tanımını önünüze güzelce bir koymanız lazım. Mesela diyelim ki network marketing gibi bir çalışma yapacaksa kontak listesi oluşturmasına ihtiyacı olacaktır. Ve mesela burada bilinçlenmek gereken konulardan bir tanesi 10 kişiyle görüşüyorsan 9 tanesi hayır diyorsa aslında evet'e giden 9 parça görmüşsündür. Yani evet'in 9 parçasını görmüşsündür. 9 tane hayır var, bir tane evet var. Bu nedir mesela? Kişi diyorsa ki, örnek olarak söylüyorum. Ya işte ben onunla görüştüm hayır dedi, bununla görüştüm hayır dedi, şununla görüştüm hayır dedi. Bir sürü hayır, 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 hayır. O zaman bu kişinin büyümek için neye ihtiyacı var? Hayırların hayırlı olduğunu bilmeye ihtiyacı var. Örnek olarak söylüyorum. Hayırların hayırlı olduğunu bilmeye ihtiyacı varsa onu konuşacaksın kişiyle. Sonra evet'e ulaşmak için stratejileri konuşacaksın. Burada başka ne olabilir mesela? Bu kişinin büyümek için neye ihtiyacı var? Mesela hangi konuyla ilgili network yapıyorsun? Diyelim ki işte evde kullanılacak malzemelerle ilgili işte çamaşır makinesinde, bulaşık makinesinde, halılarda kullanacak malzemelerle ilgili ihtiyaç var ve kişinin bununla ilgili bilinci yok. O zaman bu kişinin neye ihtiyacı var? Evinde bu malzemeleri kullanıp deneyimlemeye ihtiyacı var. Örnek olarak kişi diyelim gıda takviyesiyle ilgili bir network marketing işi yapıyor. Ama hayatında hiç omega 3 kullanmamış. İşte hiç böyle kendisine doğru düzgün bir bakım yapmamış. İşte cilt bakımı ile ilgili bir şeyler mesela satışı var ama hiç bunları kullanmamış ya da başka markaları kullanmış. Bu markanın deneyimini bilmiyor. O zaman kişinin neye ihtiyacı olacak? Bunları deneyimlemeye ihtiyacı olacak ki bunları önerebiliyor olsun, değil mi? Kişinin neye ihtiyacı olduğunu gerçekten bir görmek lazım. Bunları yapmak için de neler yapılması gerektiğini birazdan konuşuyor olacağız. Farkındaysanız başladığımızda andan itibaren hep bir altyapı oluşturarak gidiyoruz. Bir çizelge verdik. Buna göre bunları değerlendirin dedik. Ve şimdi bu değerlendirdiğiniz şeyleri yapabilmek için ne yapacağınızı konuşuyoruz. Şu anda artık neler yapacağımızı konuşup yavaş yavaş sözü size veriyor olacağız. Beyin fırtınası yapacağız kısaca. Evet, hangi liderlik becerilerini uygulayacağız? Dinle. Dinlerken nasıl dinleyeceğiz? Anlamak için sorular sor. Şimdi bizim en büyük hatalarımızdan birisi ne? Kendi anladığımızı dikte etmek için sorular soruyoruz. Yani bu çok büyük sıkıntı. Kişiyi bildiğin kaçırırsın. Yani kişiye benimle muhatap olma demenin ayrı bir formülü de kendi anladığını ona dikte etmektir. Çünkü onun bilinç dışı bir müddet sonra senden kaçmak zorunda hissedecek kendisini. İkincisine gözlem yap. Gözlemin ne ile ilgili gözlem yapacaksın? Bu kişi liderliğini nasıl geliştirebilir diye gözlem yapacaksın. Hep içinde büyüme, biz ruhuyla büyüme stratejisi olacak yani. Dinliyorsun, anlamak için sorular soruyorsun. Gözlem yapıyorsun, ne ile ilgili? Liderliğini nasıl geliştirebilir diye. Destek ol. Destek olurken ne yapacaksın? Birlikte neler yapabiliyorsan onu yaparak destek olacaksın. Ve inisiyatif ver. Sorumluluğunu kendisinin tanımlamasına izin ver. Liderler her gün ne yaparlar? Şunu artık dilinize tam olarak almanızı istiyorum. Kendime liderlik ederim. Başkalarına değer katarım. Liderliği çalışırım. Liderliği uygularım. Bilinçli büyürüm. Bu kadar basit. Kendime liderlik ederim. Başkalarına değer katarım. Liderliği çalışırım. Liderliği uygularım. Bilinçli büyürüm. 5 tane sihirli adım. Her gün bunları yapıyor olduğumuz müddetçe
büyürüz, liderliğimizi geliştiririz. Sunumumuz bu kadar değerli dostlar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, burada olduğunuz için. Şimdi kısa bir beyin fırtınası yapalım. Öncelikle YouTube'dan Koçların Mekanı'nı takip etmenizi özellikle rica ediyoruz. Bu bizim için çok değerli. Burada iletişim bilgilerim de var. Bir miktar burada biraz eksik kalmış, kusura bakmayın. Instagram'dan takip edebilirsiniz aynı zamanda. Neleri fark ettiniz? Yaşamınızda neleri farklı yapacaksınız diye soruyorum ve burayı kapatıyorum. Şimdi sizinle birlikteyim. Yüzlerinizi biraz görmek istiyorum. Çok göremediğim için çok fazla enerji paylaşamadım belki sizinle. Şu ana kadar izlediğiniz, gözlemlediğiniz şeyler üzerinden geri bildirim vereceğiniz, fark ettiğiniz, paylaşacağınız neler var? Sizleri dinlemek istiyorum. Evet, seri oldu, akışkan oldu, akışta oldu. Ee, Genelde size anlatırken kuantum alanla çok fazla birleştirerek gittim. Hı hı. Bizim alanımız kuantum olduğu için anlattığınız liderlik özellikleriyle, vasıflarıyla ilgili her şey aslında kuantum alanda çığır açan şeyler. Alanda eğer kalmayı başarabilirlerse. Benim için çok keyifliydi. Ben epeyce de hem not aldım hem fotoğraf çektim. Ben teşekkür ediyorum. Hem birkaç Çok yerdeki teşekkür ederim. eksiklerimi görmeme yardımcı oldunuz. Hem de fazlalık olan yerlerimi görmeme yardımcı oldunuz. O yüzden ben teşekkür ediyorum. Harikasınız. Geri bildirim için teşekkür ediyorum. Merhaba hocam, iyi akşamlar arkadaşlar. Öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Bir network girişimcisi ve kuantum öğrencisi olarak. Katkı aldığım Nergiz Hanım gibi çok yer var. Fark ettiğim biz ruhunun daha ne kadar önemli olduğu. Kendimde bazı küçük boşluklar gördüm. Oraya çok katkı oldu. Bir lider adanmalı önce. Neye liderlik ettiği çok önemli değil. Ama adanmaktan önce kendine çok inanmalı. Kendine inançla başlayan yolda adanmışlıkla o basamaklar birer birer kolaylıkla çıkılıyor. Bugün koçluk eğitiminin neden bu kadar kıymetli olduğunu, doğru soruların nasıl güçlü olduğunu, o liderlik kariyer basamaklarıma nasıl çıkacağımı, vizyonum ve misyonumu daha oturtmuş hale geldiğim için teşekkür ederim. Kısacık bugün aldığım ikinci liderlik toplantısıydı. Sizinle bir seans yapmıştık. Orada da buna benzer bir şey konuştuk. Network marketing'de tam olarak bunu konuştuk ve üstüne de bu kaymaklık kadayıf oldu. Öyle diyeyim hocam. Harikasınız. Varlığınıza Teşekkür şükran, ederim. teşekkür ederim. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok Kusura teşekkür bakmayın. Kulaklığım düştü. Çok Estağfurullah. güzel bir sunumdu. Çok teşekkürler. Bir liderin nasıl öncelikle kendine liderlik etmesi gerektiğini tekrar hatırlattığınız için çok teşekkürler. Bilinç seviyeleriyle ilgili bu bağlamda açıklıyor olmanız çok güzel oldu. Kendime çok fayda çıkardım ben de. Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Gelişiminizi hayranlıkla izliyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Hızlıca yorumlar alalım, devam edelim. Her şeyden önce dinlemeyi bilmek diyebilirim ilk başta. Ve kendine yatırım yapmak için büyük emek vermek, çaba göstermek, gayret etmek ve durmadan devam etmek. Bu doluluk oranını arttırabilmek kendi üzerinde, etrafındaki sinerjiyi büyüterek gayretle çaba göstermek, çalışmak. Vallahi çok güzel anlattınız. Yani ben ilk defa katılıyorum. Sizleri tanımaktan da büyük keyif aldım. Memnun oldum. Biz de memnun olduk. İnşallah yani tekrarında da bir arada olmaktan büyük keyif alacağımı düşünüyorum. Harikasınız hocam. Görüşmek üzere o zaman. Teşekkürler. Evet hocam, yani şimdi ben ilk defa katıldım zaten bugün birebir de görüşme yapmıştık sizinle. Hı hı. Şöyle kendim açısından çok katkı aldım. Teşekkür ediyorum. Hani orada benim eksiklerim var zaten. En başta anladığım şey adım atamama problemim.
İnşallah zamanla onu da aşacağıma inanıyorum birlikte. Güzeldi. Notlarımızı da aldık. Tekrar dinleyip tekrar da not almak gerekiyor aslında. Bazı fotoğrafları Çalışıyor da kaçırdım olacağız. çünkü. Birlikte çalışıyor da Efendim, olacağız yani. O yüzden şanslısınız. evet hocam. Çok sağ Teşekkür olun. ediyoruz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Buradayım ben de. Çok güzel bir sunumda. Her zamanki gibi farkınızı fark ettirerek bir açıklamalar yaptınız. Öğrenmenin aşamalarını anlatmanız çok hoştu. Farklı bir bakış açısıyla kuantum ve genetik kodu sizden dinlemiş olduk. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Bu Çok konuda ben henüz çok yeterli değilim. Gittikçe sizinle beraber ben de kendimi geliştiriyorum. Kuantum alanı benim için yeni bir alan çünkü. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Ben çok teşekkür ederim hocam. Sizin birçok konuda derinliğiniz var. Harika ilerliyorsunuz. Ben de hayranlıkla izliyorum. İnşallah bütün alanlarda hep beraber büyümeye devam ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir sunum. Söylemeden geçemeyeceğim. Enerjimi bile yükselttiniz. Hani kendinize sorun dediğiniz soruların hepsini sordum. Tüm şeyleri check yaptım. Hı hı. Sonrasında aslında bu sunumun ışığında sizin yorumlamanızı istiyorum. Bulduğum konum hakkında. Olur. Şimdi mi daha sonra mı? Şimdi de olur, sonra da olur. Olur. Olur hocam, konuşabiliriz. Ama teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Harikulade bir noktaya parmak bastınız. Teşekkür ediyorum. Gelişimi açıkla örnek Münevver hocam ya, maşallah. Ben alkışlıyorum. Şuradan da alkışlayayımdır. Şuradan Hocam bir şey söyleyebilirim. Harikasınız. Bir şey söylemek istiyorum. Buyurun Sultan Hanım. Hocam sunumunuzu çok beğendim gerçekten. Teşekkür ediyorum. Siz bu konuyu anlatırken biraz kendimi içinde gördüm. Hı hı. Yani biz koronadan sonra eşim çok rahatsızlandı. Çok kötü geçirdikten sonra sanki o liderlikten bahsettiniz ya, evin bütün içi dışı hepsi benim gözetimim altına girdi. Hı hı. Ve ben sıfırdan başladım gerçekten. Ve şu an o zamankiyle bu zamanki arasında dediğiniz gibi kademe kademe geçtim. Önce öğrenildi, sonra onlar geliştirildi ve sonra üst seviyelere kadar gelinmeye başladı. Ve inşallah da diyorum daha güzel bir yere geleceğim, yani kendi işime kadar da kurmayı Harika. düşünüyorum. Ama Tebrik- gerçekten anlatımınızda hepsinde ayrı ayrı hepsini yaşadım yani. Ben de ilk defa katılıyorum hocam bu sizin sunumlarınıza. İnşallah da devamını getiriyoruz. Teşekkür Allah. ediyorum hocam. Hep beraber. Hep beraber. İyi akşamlar sevgili İbrahim Hocam ve bütün arkadaşlar. Bu kısa sunumda harika bilgiler aktardınız. Cidden çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bilinçli farkındalık basamaklarını böyle güzel güzel izah ederek o kadar güzel başlıklar verdiniz ki umuyorum ki tüm arkadaşlarımız kayıt almışlardır. Değilse de siz gerçi programın tekrarını YouTube'da paylaşacaksınız diye ümit ediyorum. Evet, evet inşallah. Her bir başlık kendi içinde çok çok dolu ve önemli. Ben çok istifade ettim. Teşekkür ediyorum. Herkes için de faydalı olduğunu düşünüyorum. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Katılımınız şeref verdi, onur verdi. Çok sağ olun. Bilmukabele. İyi akşamlar. Vallahi alfa olmak, alfa doğmak yetmiyormuş. Başta insanın kendi hayatında, kendi hayatın lideri olması gerekiyor. Bütün bağımlılıklardan özgürleşip, ilk başta fark edip ondan sonra özgürleşmenin yolunu bulduktan sonra belki de daha fazla aşama kaydedebilirim diye düşünüyorum kendi açımdan. Yani çok değişik oldu benim için. Değişik bir bakış açısı oldu. Hı hı. Liderlik etmek, işte yeni liderleri falan, tabii o aşamalarda olmadığımı biliyorum ama kendi adıma nasiplendim. Çok teşekkür ederim. Çok faydalıydı. Buradaki mütevaziliğini anlıyorum. Bununla birlikte yaşamımızın içinde yanımızda bulunan, bir şekilde selamlaştığımız herkes bu işin içine giriyor. Yani içsel olarak çevrendeki herkesi bir lider gibi geliştirmek istediğin bağlamına kendini oturtabildiğinde otomatik olarak ilham veren, termostat olan hani bir hale bürünüyorsun. Ve bu hale bürünmek inanılmaz bir çekim gücü ortaya çıkartıyor. Kuantum alanla buluştuğu yer belki de biraz burada ortaya çıkıyor. O çekim gücünü, yani düşünsene, her nefes alışverişinde seninle birlikte hareket gelen herkesin büyümesine hizmet ettiğin bir yapıda hareket ediyorsun. Yani bunu düşünebiliyor musun? Yani bu
İnanılmaz güzel bir şey. Bunu yaşamanın mutluluğu bambaşka bir şey. Mesela bana çok soruyorlar. Münevver Hocam bilir. Niye hep gülümsüyor bu adam? Yani ne oluyor da gülümseyip duruyor? Yani bu inanılmaz bir haz yani. Bu hazla yaşayıp da gülümsememek e, yani neredeyse imkansız. Gülümsersin yani. Çünkü ne yapıyorsun? Sürekli çevrende kim dokunuyorsa sana onu büyüteceğim diye uğraşıyorsun. Başka bir derdin yok yani. Öyle düşün. Ve biz odağımızı, konsantrasyonumuzu artırdığımız müddetçe gerçekten güçlü bir liderlik yapabiliyor olacağız. Bunu geliştirmeye ihtiyacımız var. En başta sevgi değil mi? Kesinlikle. Ya düşünsene, kalbin var ve sevgi yayabiliyorsun ama yaymıyorsun mesela. Neden? Yani yay, değil mi? Yay gitsin. O sevgiyi yay, güveni yay, neyi yaydığının farkında ol yani. Sen sevgiyi yaydıkça şifa yayıyorsun ve tüm dünya rezonansı daha dengeli hale geliyor ve yaşanılabilir bir dünyayı sunmuş oluyorsun yani. Mantıksal olarak söylesen, sorsan insanlara güzel bir dünyamız olsun derler. Onu o zaman yap yani. Güzel bir dünya seninle birlikte var. Bak, Çaba sarf. teşekkür ediyorum. Hocam fark ettim ben de termostatla termometre olayını ilk defa sizden duydum. Hı hı. Ben şunu düşünüyorum. Mesela kendime liderlik konusunda sağlık düşüncelerim var. Ben termometre gibiyim mesela insanlara kendime göre. Mesela ben karşımdaki insanı nasıl görüyorum? Kendimi görüyorum aslında. Onun böbürlenen halini görüyorum. Başkasının öfkeli halini görüyorum. Aslında termometre gibi hissettim. Normalde termostat olmam gerekiyor. Burada Maşallah. bunu hissettim. Müthiş bir yorum. Ve çok güzel gerçekten. Bunun tekrar tekrar dinlenmesi gereken bir program. İnşallah YouTube'a yüklerseniz dinleyeceğim tekrar. Bir de İnşallah. anlamak için sorular sor diyorsunuz ya, anlamak Evet. için. Harika. Ama ben burada ne diyorum? Kendim anladığımı insanlara dikte etmeye çalışıyorum dediğiniz gibi. Hani bunun da farkındalığını gördüm. Ki bunun gibi ben daha birçok şeyler var. Çok güzel bir programdı. Seni de kocaman Ağzınıza sağlık. teşekkür ediyorum. Biz de sizi alkışlıyoruz hocam. Çok sağ olasın. Allah razı olsun. Eğitim çok güzeldi. Severek dinledim. Yıllardır network işine girip başaramadığımızın bütün Sebeplerini. hatalarımızı, sebeplerimizi tek tek fark ettim. Evet. Ve burada da benim düşüncemi aslında Sinem Hocam dile getirdi. Her şeyden önce kendi hayatımızın lideri olmamız gerektiğini ben hep düşündüm. Yani ben düşüncem hep oraya gitti. Her şeyden önce ben kendimi iyi bir şekilde lider olarak yetiştireyim ki sizin de söylediğiniz gibi topluma, çevremizdeki herkese katkı sağlansın. Çok Bütün güzel bir başlıklar çok cümle. güzeldi. Çok güzel bir cümle söyledin. Kesinlikle. Yani kendimizi bu bağlamda bütün kriterlerde geliştirdiğimiz müddetçe sinyalimizi doğru gönderir, olasılıklarımızı doğru alır, yaşamımızı güzel şekillendiririz. Evrensel zeka ile ilgili bir yayın yapacağız ve burada spoilerını da vermiş olduk. Kesinlikle altı çizilesi güzel şeyler söyledin. Teşekkür ediyoruz. Var mı başka bir şey? Devam edeceğim. Ben çok teşekkür ederim. Her bir başlığı ayrıntılı sorularda kalarak çok derin düşünmek gerekiyor. Kesinlikle haklısın. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Emeğiniz için çok sağ olun. Çok sağ ol sen de. Şöyle düşündüm ben de öğrenmek, öğrenci olarak kalabilmek ve öğrendiğini uygulayabilmek. Bunlar liderliğin basamakları gibi. Tek tek bu basamakları öğrenerek çıkmak ve kendinin lideri olabilmek diyebilirim hocam. Kesinlikle harikasın. Çok güzel özetledin. Teşekkür ediyorum. Öncelikle çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Görüşürüz. Benim için bu yayının cümlesi deneyimlediğiniz her şey evrensel sistem tarafından tekrar etmek üzere çalışıyor demiştiniz. Not da aldım hatta. Gerçekten belki 2 ay önce falan böyle bir sizinle çok yani tevafuk eseri bir yayında karşılaşmıştık. Farkındalık yayını gibi bir şeydi. Yani ona da çok böyle hani ne olur ki deyip katılmıştım. 2 ay geçti ve gerçekten sıklıkla bir araya geliyoruz diyebilirim. Yani gerçekten çok çok benim hayatımda yer etmiş bir cümle bu. Bunu fark ettim bugün. Harika. Bir de böyle bir şey söylemek istiyorum. Yayını 3 başlığa ayırmıştınız. İnsanın genetik kodu, daha sonrasında liderin genetik kodu. Dinlerken şunu fark ettim. Liderin genetik kodu aşamasını aslında neyi eklersek o aslında bizim
için bir öğrenme şekli gibi oluyor diyeyim. Yani oraya hangi konuyu ekleyip işte kendimize sorular sorup puanlama yaparsak sanki o konuda kendimizi geliştirebilecekmişiz gibi bir hissiyat oluştu. Sadece Peki. bunu eklemek istedim. Teşekkür ediyorum tekrardan. Ben çok teşekkür ediyorum. Harikasın. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Çok Teşekkür. güzel bir programdı. Ben network dünyasında çok kalabalık ekipler kurmama rağmen neden bunu sürdürülebilir bir halde devam etmediğini şimdi anladım başlıklar halinde. Gerçekten ciddi ekipler kurdum ama liderlik yapamadım. Sebeplerini tek tek şimdi anlamış oldum. Teşekkür ederim. Biz de istiyoruz ki bu yayınımız mesela neden ücretli bir eğitimi burada YouTube'da yayınlıyoruz. Bütün networker arkadaşlarımız birbirlerine yönlendirsinler ve bu konularda bilinçlenmeyi baştan yapsınlar. Bu aslında sermayenin güçlü bir şekilde büyümesi anlamına da gelecek. Ve herkesin zenginleşmesinin hızlı bir şekilde olabilmesi anlamına da gelecek. Bu bağlamda da böyle insanlar bir hizmetimiz olsun diye kendimizi ortaya koyduk ve sanki hepsiyle beraber bir ekipmişiz gibi kendimizi ortaya koyduk. Çünkü normalde kendi ekibine verirsin yani bu eğitimi. Diğerlerine çok da şey yapmazsın. Ama biz ne yaptık? Ortaya böyle bıraktık ki herkes birbirine yönlendirsin, herkes izlesin ve herkes zengin olsun. Ne kadar güzel değil mi? Yani evet haklısınız. Ayrıca bu mesela ekip kurma olayı bir makro dünya diye düşünürsek bunun mikrosu Elmas'ın da dediği gibi insanın kendi dünyasına liderlik yapabilmesi. Yani bunda da çok çok eksiğim olduğunu görüyorum. Düzelecek inşallah. Harikasınız. Teşekkür Fark etmek yolun yarısı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Teşekkürler Habib Hanım. Çok sağ olun. Hocam İbrahim Sümer farkı diyeceğim. Çok farklı iki alanı sentezleyip çok şahsına münhasır bir eğitim ortaya koydunuz. Yani kuantum alanla network ve liderliği birleştirmeniz çok kıymetliydi benim için. Kendi adıma ciddi farkındalıklar, açılımlar oldu. Çok teşekkür ederim. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık hocam. Biz çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Beni etkileyen kısım bir insanın önce kendine liderlik etmesi. Yani bu bende varmış, bunu fark ettirdiniz bana. Süpersiniz. Siz de termostatsınız yani. Müthiş. Evet. Harika. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Münevver Hocam orada mısınız? Buradayım. Programımızın kapanış konuşmasını size bırakıyorum efendim. Teşekkür ederim. Kapanış siz yapın ama çok önemli bir şey söylediniz. Ben onun altını çizeyim. Dediniz ki biz bu paralı eğitimi sadece kendi ekibimize verebilirdik ve kendimizi zenginleştirebilirdik. Ama ben koçların mekanında hayal ederken zaten herkese maddi manevi zenginleştirme hayali kurdum. Ve neye ihtiyacım var diye düşündüğümde benim gibi düşünen bir ekibe ihtiyacım var diye çok duygulandım düşünmüştüm. şu an. Ben de çok duygulanıyorum çünkü gerçekten hiç planlı olmayan şeyler yaşıyoruz ve her seferinde çok etkileniyorum. Ve bu yaptığınızda gerçekten o idealimdeki ekip arkadaşlarımın da düşüncelerinin aynı olduğunu görünce haliyle çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayata katkımız olsun. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlarım, Koçların Mekanı'nda ruhun şifasını izleyen değerli dostlarım aynı zamanda iyi ki geldiniz, iyi ki buradasınız, iyi ki biz olduk. Biz yine böyle benzer etkinlikler yapmaya devam ediyor olacağız. Henüz sürpriz açıklamadığım birçok konu var. Görüşmeye devam ettiğim birçok konuğum var. Kocaman eğitmenler ruhun şifasına böyle konuk gelmek için sıra bekliyorlar. Alan açamadığım yerler de var. Yani sizler de kusura bakmayın. Yoğun çalışıyoruz biraz. Gerçekten çok yoğunuz. Bütün alanlarımız dolu ilerliyoruz. Yeni bir alan açabilmek mesela şimdi Songül Hanım'la başlıyoruz. İşte 20.05 ile 20.45 arası 40 dakika hafta bir yerde Cuma günü bulduk mesela. O alanda her hafta buluşacağız. Songül Hanım direkt söyledim ama mahsur yoktur umuyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel yayınlar geliyor. Harikulade süreçler geliyor.
Ciddi anlamda büyük yatırımlar yaparak geliyoruz. Münevver hocalarım çok daha büyük yatırımlar yapıyor. Biz de gördüğünüz gibi elimizden geldiğince gerekli fedakarlıklar, yatırımlarla süreci yönetmeye gayret ediyoruz. Yani mükemmel sonuçlar, yani olabildiğince güzel çıkıyorsa mükemmeldir bence. Hani mükemmel ayrı bir kategorisi varsa da çok bilmiyorum orayı. Biz elimizden geldiğince biz ruhuyla akmayı mükemmel görüyoruz. Gelecek yayınlarda buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalınız. Kendinize çok iyi bakınız.